Matrix evreninin tam olarak ne zaman başladığı tarihsel olarak bilinmiyor. Ama günümüzden 300 yıl sonra diyebiliriz. Filmlerini izlediğinizde kötülerin robotlar, insanların ise mağdur kısımda olduğunu düşünüyoruz. Ama hepimiz çok büyük bir yanılgıya düştük. O zaman bu videoya şöyle başlayalım. Eğer ki size biri saldırırsa ve canınıza kast ederse, kendinizi savunmak için de onu öldürürseniz, buradaki suçlu siz mi oluyorsunuz? Yoksa karşı taraf mı? Yorumu sizlere bırakıyorum ama Matrix aslında tam da bu olay örgüsüyle inşa ediliyor. İnsanlar gene yerinde duramamış ve rahat batmış olacak ki robotları yok etmeye ve onlarla savaşmayı kendilerine görebilmişler. Aslında Matrix'ten önce insanlar ve robotlar iç içe yaşıyorlardı. Her şey güllük gülistanlıktı. Ta ki o güne kadar. Bu videomuzda sizlere Matrix'in nasıl ortaya çıktığını, bilinmeyenlerini ve asıl hikayesini kısaca özetleyeceğim. Ben Masalcı Dede. Matrix'in asıl hikayesine ve kanalıma hoş geldiniz. İnsanlar teknolojik olarak kendini aşmış ve yaptığı makinelerle kendisine bir köle ordusu kurmuş. Aklınıza gelebilecek her sektörde bu robotlar hizmet etmekte ve insanlar dünyanın keyfini çıkartarak yavaş yavaş sapkınlığa başlayıp yoldan çıkıyor. Anlayacağınız kendilerine rahat batıyor. Matrix filmlerinde genelde yoldan çıkanların makineler olduğunu ve insanları öldürmeye çalıştıklarını görüyoruz. Ama aslında yoldan çıkan şey insanlar. Teknolojinin verdiği güçle kendi konfor alanlarını oluşturdu ve bu rahatlık insan bedeninde saklanan en kötü alışkanlıkları ortaya çıkarmaya başladı. Ama günün birinde bu değişecekti. Matrix'in başlarında, daha doğrusu onlarca yıl öncesinden bir hadise gerçekleşiyor. Bir robotun sahibinin emirlerine uymayarak sahibini öldürmesi. Her şey tam da bu esnada baş gösteriyor. Filmde bu kısımlarına değinilmiyor ve bu nedenle insanlar filmini izlerken insanların mağdur bir durumda olduğunun kanaatine varıyor. Ama aslında durum pek de öyle değil. İnsanlar bu olay üzerine tarihteki ilk robot suçluyu mahkemeye çıkartıyor ve ölümle yargılıyor. Hal böyle olunca da insanlar robotlara karşı büyük bir savaş açıyor ve hepsini yok etmeye karar alıyor. Birçoğu da bu savaşta yok oluyor. Fakat insanların hesaba katmadığı bazı şeyler oluyor ve bunu fark ediyorlar. Hatırlarsanız Neo robotların şehrine gittiğinde bütün robotlar birleşerek bebek bir insan yüzü oluşturup Neo ile görüşmüştü. Buradan anladığımız aslında bu robot şehir daha yeni ve daha bebek konumunda. Ama insanların anasını ağlattığının gerçeğini de değiştirmez. Bu savaştan kaçan küçük bir robot topluluğu kendisine 01 adlı bir şehir inşa ediyor ve en iyi yaptıkları şeyi yapıyorlar. Üretmek. Deli gibi teknolojik alet üreterek bunu rahatlığa alışmış insanlara satarak para kazanıyorlar ve bir süre sonra teknoloji pazarında lider konuma geliyorlar. Ama iş işten geçmiş oluyor. Keşke aynı şey bizim ülkemiz için de gerçekleşe de neyse. Hatırlarsanız Morpheus'un gemisi Nebukadnezar'ın altındaki uçmasını sağlayan teknolojik motorlara kadar hepsini bu robotlar üretmiş durumda ve insanlık buna bağımlı. İnsanlar da robotların hem ekonomik hem de teknolojik açıdan insanlardan üstün konuma geldiğini fark edince dünyaca büyük bir toplantı düzenliyorlar. Konu ise robotların durumu. O esnada iki robot bu toplantıya katılıyor ve ellerinde bir elma. Burada aslında elma ilk günahı temsil ediyor ve insanların bir hata yaptığını ve uzlaşmaya varılabileceğini göstermek istiyorlardı. Ama insanlar bunu bir hakaret olarak algıladı ve robotları yok etti. Aslında kendi sonlarını hazırlamaktan başka bir şey değildi ve robotların istediği tek bir şey vardı: barış. İnsanların aksine robotlar sadece yaşamak istiyordu. Yapay zekaları duygusal değildi ama hayatta kalmaya çalışıyorlardı. İnsanlara özgü varsayılan bu duygular canlılar tarafından robotların bu davranışlarını hor görüyorlardı. Aslında onları anlamıyorlardı. Her seferinde insanlar da şiddete başvuruyordu. Aslında insanlar bu durumun vermiş olduğu bilinmezlikten dolayı korkuyorlardı. Korku da şiddeti meydana çıkartıyordu. Savaş başlamıştı. İnsanlar ve robotlar kıyasıya bir savaşın içine girmişlerdi. Tabiri caizse ortalığı kan ve metal parçaları götürüyordu. Ama bir şey vardı. Savaşı ilk etapta insanlar kazanıyor gibi gözükse de insan bedeni kırılgandı, narindi.
en ufak darbede zarar görür ve hareket edemez hale geliyordu. Robotlar öyle değildi. Bacağı veya kolu kopsa her halükarda devam edebilirdi. İnsanlar ise bu durumu lehine çevirmek için robotların enerji kaynağı olan güneşi maskelemek istiyorlardı. Aslında tek yaptığı kendi sonlarını hazırlamak oluyordu. Darkstorm adı verilen bir proje uygulamaya başlıyorlar. Amaçları ise güneşi örtmek ve robotların enerji kaynaklarını engellemek. Bu sebeple Matrix evreni hep karanlık, hiç güneş alamıyor. Robotların enerjisini kestiklerini düşünen insanlar bir şeyi unutuyorlar. İnsan bedenleri protein, vitamin ve birçok minerale ihtiyaç duyan enerjiyi de bu yollarla üreten canlı bir makine aslında. Yahu ne aptalca bir plan bu. Hangi akıllı insan hadi yaşam kaynağımız olan güneşi örtelim de böylelikle savaşı kazanmış oluruz der. Ama öyle olmuyor. Proje ters gidiyor ve atmosfer sonsuza kadar karanlık, güneş ışınlarını geçirmeyen bir örtüye dönüşüyor. Kısa süre sonra da kıtlık baş gösteriyor ve işler sarpa sarıyor. Matrix filminde içtikleri sıvıda gerekli mineralleri ve vitaminleri karşılıyor. O da sözde yani. Kısa bir süre sonra zaten insanlar kendi kendine duruluyor ve takatleri kalmıyor. Robotlar bu süre zarfında enerjiyi temin etmenin yollarını aradıkları sırada insan bedenlerinde bu enerjiyi karşılayabileceklerini fark ediyorlar ve insanları birer pile dönüştürüyorlar. Bu olayın gelişim kısmında ise robotlar insanlara bir anlaşma götürüyor ve anlaşmada şundan ibaret. İnsanlar kendilerini Matrix'e bağlasın ve böylece yaşamaya devam edebilsin. Aslında olay kilit. Makineler bize, biz makinelere muhtacız. İnsanlar olarak zaten aciz duruma düşmüşüz. İstesek de istemesek de o anlaşmayı imzalayacağız. Veya onlar bizi oraya bağlayacaklar yani. Bu nedenle de bu anlaşmayı bizler imzalıyoruz. Böylelikle Matrix serüveni de başlıyor. İnsanlar bir pile dönüştürüldüğü sırada bu durumdan habersiz bir şekilde rüyanın içinde yaşamaya çalışıyorlar. Ve birçoğu bunlar gerçekleşirken haberleri dahi olmuyor. Matrix projesinin içindeki tarlalarda doğuyor, büyüyor ve orada ölüyorlar. Tabii bazıları bu Matrix sisteminden oluşan hatalardan ve bilinmeyenlerden kaynaklı, bazı insanlar yaşadıkları hayatı sorgulamanın ve bu durumdan kurtulmanın arayışına giriyorlar. Bizim ana karakterimiz Neo da bunlardan biri. Neo yaşadığı dünyanın tutarsızlığından ve aynı zamanda yaşamından şikayetçi. Filmde de bu zaten bizlere açıkça gösterilmiş. Morpheus Neo'yu buluyor ama nasıl? İlk önce kahinden bahsetmem lazım. Kahin Matrix'te bulunan bir program, yani gerçek bir insan değil. Ne insandan ne de robotlardan yana, ama asıl görevi Matrix'i hayatta tutmak. Kahinin macerasından önce sizlere mimarı anlatmam lazım. Çünkü çıban başı o ve kahin programını da yazan şey de ta kendisi. Aslında Matrix'i mimar inşa ediyor. Mimar bir program. Mimarın ilk yaptığı Matrix'te insanlar mutlu, her şeylere sahip. Bildiğiniz toz pembe bir hayatları var. Ama bir sorun var. Matrix'teki insanlar ölüyordu. Çünkü insanın yapısı bu denli tutarlı ve konforlu hayatı benimseyebilecek bir yapısı yok. İnsana az da olsa kaos lazımdır. Mimarın yaptığı birinci Matrix'te böylelikle yok olma eşiğine geliyor. İkinci Matrix'te ise bir program ekliyor. Adı Kahin. Kahinin görevi insanların hayatlarındaki inişleri ve çıkışları dengelemek. Yani kader gibi. Hiçbir problem yok. Her şey yolunda. Ama gene bir sorun var. Uyanan insanlar var ve bunlar Matrix'e zarar veriyor. Bu insanlar ise sürekli olarak makinelerle savaşıyor. Amaçları ise insanları kurtarmak ya da öyle olduklarını zannediyorlar. Zion şehri Matrix'ten uyanan insanların yuvası ve burada bir toplum halinde yaşıyorlar. Ziyonlular makinelerden kilometrelerce uzaklıkta yerin altında yaşamlarını sürdürüyorlar. Amaçları ise Matrix'i yok etmek. Bunu da ancak seçilmiş kişiyle yapabilirler. Tüm sistemi manipüle edebilecek ve ona hükmedebilecek. Neo bizim seçilmiş adamımız. Ama sadece Matrix'in problemlerini hissetmiş biri. Aslında Neo seçilmiş falan değil. Dümdüz biri. Onu seçilmiş yapan şey kahinin kendisi. Kahin, Matrix sisteminin iyi bir biçimde işleyebilmesi ve oluşan anomalileri giderebilmek için her döngüde
bir seçilmiş kişi bulur. Neo, Matrix ile büyük bir savaşa girer. Bu savaşın sonunda da seçilmiş kişi olan Neo bizim mimara kadar ulaşır ve mimar kritik soruyu seçilmiş kişiye sorar. Sağ kapı mı, sol kapı mı? Aslında mimar ve kahin Matrix'in iyiliği adına çalışıyor ama seçilmiş kişi anomalisi her döngüde kendilerine meydana çıkmakta. Her döngüde seçilmiş kişiye o hayati soru sorulur. Sağ kapıdan girerse Ziyon'daki bütün insanların hayatlarının son verilmesi ve kendisinin seçeceği 23 kişiyle yeniden bir şehir inşa edebileceği, sol kapı ise sisteme bağlı herkes yani Matrix ve Ziyon şehrinde bulunanlar dahi yok edileceği. Bu soru daha önceleri tam 5 defa sorulmuş. Yani 5 döngü 5 seçilmiş kişi. Ama diğerlerinin hepsi sağ kapıyı seçmiş ve böylece kendisinin seçtiği 23 kişiyle birlikte Ziyon tekrardan kurulmuş. Bizim seçilmiş Neo ise sol kapıyı seçiyor ve Matrix'e tam bir savaş açıyor. Yani ya Herru ya Merru diyor. Olayın aslı makineler Ziyon'u biliyor ve sürekli kontrol ediyor ve zamanı geldiğinde de hasada başlıyor. Oradaki popülasyonu stabil tutuyor. Matrix varsa Ziyon da olmak zorunda. Madalyonun iki yüzü gibi. Ama aslında Ziyon şehri de Matrix'ten ibaret olma durumu söz konusu. Olaylar tam sarpa sardı. Ziyon katlediliyor, insanlar yok oluyor derken bir sorun meydana geliyor. Azılı düşmanımız olan Ajan Smith. Neo seçilmiş kişi olabilir ama her şeyin bir artısı ve eksisi olmak zorunda olduğunu düşündüğümüzde seçilmiş kişinin eksi kutbu da Ajan Smith oluyor. Ajan Smith aslında iyi bir program ve diğer programlarda olduğu gibi görevi Matrix'i ayakta tutmak ve Ajan Smith anomalileri tespit edip sistemden ayıklıyor. Yani kendisi bir virüs programı diyebiliriz. Sistemi temizliyor ve sürekli denetimde tutuyor. Hikayede birçok kez seçilmiş Neo ve Ajan Smith karşılaşıyor ve savaşıyorlar. Tıpkı bizlerin bilgisayarındaki virüs koruyucuları yani antivirüsler gibi dışarıdan herhangi bir müdahale etkilenmiyor ve kapatılamıyor. Yani bilgisayardaki en güçlü program. Matrix'te de durum aynı. Ajanlar en güçlü programlar. Onlar yenilemezler. Ama Neo seçilmiş olduğu için ajanların kodlarını bozabiliyor ve onlarla savaşabiliyor. Tabii ki de bu özelliği videonun ortalarında bahsettiğim kahin sayesinde gerçekleşiyor. Kodu bozulan Ajan Smith, Matrix sistemini virüslerden korurken kendisi bir virüse dönüşüyor ve Matrix'i yok etmeye başlıyor. Ajan Smith Matrix'i bozduğu için makineler bundan korkuyor. Çünkü Matrix olmazsa makineler de olmaz. Makineler Ziyon'a gelmiş ve insanlarla savaşmaya başlamıştı. Ama Ajan Smith makinelerin sistemlerini bozduğu ve sadece seçilmiş kişi Neo sayesinde Ajan Smith'ten kurtulabileceklerini bildikleri için Neo şu teklifi yapıyor makinelere. İnsanları rahat bırak, beni sisteminize bağla, ben de sizin adınıza Ajan Smith virüsünü temizleyeyim. Makineler de tabi bunu kabul ediyor. Neo Smith ile kapışır ve kavganın sonucu Neo yener. Ama nasıl? Birbirinin iki zıttı karakter olan Neo ve Ajan Smith aslında birbirlerini yenemezler. Yani durum beraberdir. Bunu fark eden Neo, Ajan Smith'in kendisini ele geçirmesine izin verir ve böylece asıl kaynak kodlarına ulaşabilir ve makineler direkt olarak Ajan Smith'i silebilir. Ama bunun sonucunda da Neo ölür ve böylelikle Ziyon ve insanlar kurtulur. Ama ya kurtulmadıysalar? Ziyon şehri Matrix'in bir parçası olduğunu düşündüğümüzde belki de onlar da bir rüya olamaz mıydı? Olaylar silsilesini açıklamak gerekirse makineler başından beri Ziyon'u biliyordu. Ziyon şehri gerekliydi ve aynı şekilde seçilmiş bir kişi. Bu döngüler halinde 5 kez tekrarlanmış durumda. Sadece bu döngülerin tek farkı Neo'nun sol kapıyı seçmesi ve makinelerin Ziyon'u yok etmek isterken Ajan Smith'in makinelere ve sistemlerine zarar vermesi. Böylelikle Neo'ya ihtiyaçlarının oluştuğu bir durum meydana geliyor. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir veya videoyu beğenerek bana destek olabilirsin. Bir de yorumlarda fikirlerini belirtmeyi unutma. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.